Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla tekrardan birlikteyiz. Ee, Geçen hafta yaptığımız gibi yine gelen yorumları değerlendireceğiz ve cevaplamaya çalışacağız. Çok fazla yorum var bekleyen. Hepsini bugün elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben de bir kuaför olarak sizi kutluyorum. İşinizi özen ve titizlikle yaptığınız için diye bir yorum gelmiş. Çok teşekkür ederim. Birçok meslektaşımız takip ediyor. Onlara buradan da çok selamlarımı iletiyorum. Evet, diğer yoruma geçeceğim hemen. Dip boya ve ortalara sürülen boya aynı değil mi? Ee, Farksız ayrı ayrı kaselerde yapmanıza gerek var mı? Şimdi bu saçta birçok farklı faktör vardı. Saçın uçlarında ombre vardı. Ortaları ve dipleri farklı olmasın diye önce saçın orta kısımlarına sürdüm. Daha sonra da diplerine sürdüm. Ve en son olarak tekrar uçlarına boya hazırladım. Dibine de ortasına sürülen boya aynıydı ama mesafe çok uzun olduğu için şöyle bir durum oluşuyor arkadaşlar. Cilt ısısından dolayı dipleri çabuk açılıyor. O yüzden ortaya sürmek gerekiyor önce. Önce saçın orta kısımlarına sürdük. Sonra tekrardan taze boya hazırlayıp diplerine geçtik. O yüzden farklı farklı kaseleri hazırlayıp ihtiyacım oldukça karıştırıp sürmek için böyle bir yöntem uyguladım. Evet, diğer yoruma geçiyorum. Videonun sesi niye yoktur diye bir soru gelmiş. Bu canlı bir yayında arkadaşlar. Teliften dolayı bazen e, videoların seslerini kısmam gerekiyor. O da o videolardan biri. Galiba o video ile ilgili bazı sorular gelmişti. Açıklamalara onları eklemeye çalıştım arkadaşlar. Zaten videoda çok fazla bir şey anlatmadığım için sesini kıstım ve açmıyorum da. Çünkü bundan dolayı kısıtlamalar oluyor. Evet, başka bir soru var. Tebrikler demiş. Çok teşekkür ederim. 5 yıldız almışız. Teşekkür ederim beğendiğiniz için. Evet, dip rengi nedir diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar bu saçın diplerini e, 8.0 ve 8.21 ile boyuyorum. E, Kendi saçlarıyla 7-7.5 bazında beyaz bir zemin. Dolayısıyla sanki hiç boya yokmuş gibi bir görünüm elde ediyoruz bu saçta da. Ben Igor Royal kullanıyorum arkadaşlar. Orada çok çabuk kızaran saçlar için ekstradan boyanın içerisine 0.22 ekliyorum. Daha soğuk küllüler ve doğal küllüler elde etmek isterseniz sizler de 0.22'den destek alabilirsiniz. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Yine like almışım. Çok teşekkür ederim. Vedat Yoldan. Bu bebek sarısı videosu da çok enteresan arkadaşlar. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda profesyonel ben çekildi. Burada seçimi yaptığım kişi de oyuncu bu arada. Ee, Uzun zaman sonra ilk defa sarıya geçmek istiyordu ve kendi saçı çok güzel arkadaşlar. 7,5-8 bazında tam böyle sarı yapmalık. O videoda çok başarılı. Biraz kısa bir video ama içerik olarak güzel bir video. Balyajla ilgilenen arkadaşlar onu izleyebilirler. Evet. Kırmızı kutunun üstünde hangi rakam yazıyor? Çok hızlı geçtiniz orayı diye bir yorum gelmiş. Çok uzun bir video. Hangi bölümünden bahsediyorsunuz bilmiyorum ama detaylıca bakıp size ayrıca cevap alacağım. Bir kalp gelmiş. Teşekkür ederim. Kısa
ergenlerin, evet, Bilden Ergen'in de kısa saç modelleri güzeldi. Bu video fikir olsun diye oluşturduğum bir videoydu. Evet, burada bir tane sanırım Rusça bir yorum var. Ne yazılmış? Düzgün değil denmiş. Ee, hangi şeyden bahsettiğini bilmiyorum. Düzgün değil derken. Atış şeklini, renk kombinasyonunu. Evet, bir tane İngilizce yorum var. Harika, saç işi. Operatörün çalışmasını iyileştirmesi gerekiyor. Bunu bir kenara koy. Kamerayı 3 ayak üzerine monte edin. Evet, bir arkadaşımız yardımcı olmaya çalışmıştı. Yine dediğim gibi bu video çok uzun bir video olduğu için bazı teknik aksaklıklar oldu. Platin sarısı ton balyaj bu zemine olur mu Vedat Bey demiş. Platin sarısı çok açık ama bu saç zemini biraz koyu. 5 bazında. 5 bazında platin sarı çok şey gibi olur. Böyle match gibi falan görünür arkadaşlar. Çok o tonlara gitmek doğru olmayabilir. Ya da platin seviyesinde açılacaksa bile biraz daha sıcak tonlar olabilir en azından. Ama yine de böyle 9-10 bazında maksimum sarılar yapmak daha doğru olur bu bazda. Başka bir yorum var. Önce saça fön mü çektiniz? Evet. Önce saça fön çekiyoruz. Daha sonra başa yapıyoruz. Bu tarz bazıları elde edebilmek için daha güzel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Evet. Şuradan bir tane hangi dilde bilmiyorum. Bir çevireyim. Merhaba. Dikdörtgenin kısmıyla ilgili bir soru için özür dilerim. Zaten onu ikiye böldüğünüzde ve zikzak yaptığınızda yalnızca solda bir bölme ve sağda bir bölme oluyor. Orada her şey açık, sadece elimde olan o kısım ayrıntı konusunda bana yardımcı olabilir misiniz lütfen? Evet, çevirdiğimiz için biraz karmaşık. Dikdörtgenin kısmı ile ilgili bir soru. Kullandınız. Hemen bakayım hangi boyayı kullandık. Buradan görebilirsem açıklamalardan. Evet. Bir bakalım. Balyaj için kahve saçı ışıltı. Açıklama bölümünden de detaylıca bakabilirsiniz. Ben hemen hızlıca videoya ulaştım. Sizin için okuyorum. Bu saçı yaparken paketlemelerde balyaj için blond mi tercih edeceğiz? Her 30 gram için 60 gram volüm 1'e 2. 55 dakika beklemişiz minimum her bir paket için. Tonlama rengini de Igora Royal 9460 15 gram, 7460 15 gram, 97 20 gram, 860 10 gram, 10 volüm 60 gram kullanmışız. Bu saçta da renk oturabilsin diye normalden çok daha fazla beklemişiz. 30 dakika bekleme süresi olmuş. Evet. Hemen diğer yoruma geçiyorum. Evet. Bu görünüyor mu? Evet. Demiş. Merhaba. Ten rengi buğday olan birine bakır yakışır mı?
Acaba yapmalı mıyım? Bir de saçım kumral. Nasıl ve hangi boyaları kullanmalıyım? Buğday ten renginde bakır olabilir. Ama daha çok beyaz açık tenliler için tavsiyede bulunuyoruz bakırlarda. Ama yakışmaz diye bir şey yok. Bence yakışabilir. Tonuna işte belki karar vermeniz gerekir. Bu çok kırmızı bir bakır değil de daha böyle tarçın bakırı gibi bir ton tercih edebilirsiniz. Onu da içine altınlık ya da bal yansıması eklenebilir. Öyle yapabilirsiniz. Saçınız kumralsa, doğal boya yoksa eğer doğal saçınızsa boya yoksa e, Igor Royal 855 ve 877 ile yarı yarıya karıştırıp tarçın bakır elde edebilirsiniz. Ama boya varsa saçınızda önce silme işlemi yapmak gerekir. Saçtaki o yoğun boyayı alıp üzerine boyamanız gerekir. Ee, Yine de işte açma işlemi yapıldığında belki 8 bazı biraz açık kalabilir. Onun için de yarım ton daha koyu yapılabilir. Mesela 8.55'e 7.77 yapıp açma işleminden sonra saçın daha çok doymasını sağlayabilirsiniz. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Evet. Öncelikle merhabalar. Saçlarım doğal, hiç işlem yaptırmadım bugüne dek. Şu an tam belimde ancak saçın uçlara doğru azalıyor, uçları inceliyor. Hiçbir zaman dolgun kullanamadım. Fön çektirsem, örsem saç diplerim kabarık, dolgun uçlar ölü gibi. Devamlı da kesiyorum ayda bir, 2 ayda bir. Bunun sebebi ne olabilir? Alt kısımları da dipleri gibi dolgun olsun istiyorum. Hatta onu sizden bile kestirdim, yeniden uzattım ama yok olmuyor. Bu konuda çok muzdaribim demiş. Bir şey var arkadaşlar. Bazı saçlarda doku kaybı oluşuyor. Uçlara doğru incelme problemi oluyor. Yani bu saçın doğasıyla alakalı. Bazı saçlar belli bir uzunluğa geldikten sonra maalesef uçları inceliyor arkadaşlar. Bu da aslında saçın keratininin yetersiz olduğu anlamına geliyor. Mesela e, bazı saçlarda şey yapılabilir. Tararken işte saçın kırılmaması için, incelmemesi için, doku kaybına uğramaması için krem yağlar var. Onları kullanabilirsiniz. E, Bu saçınızın incelmesini engeller ama zaten saçlarınız yumuşak telli, ince telli olduğu için bu tarz yağlar saçınızı daha basık yapar. Bu sefer de sönmüş bir saçla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bence saçınızın diplerine gelmeyecek şekilde saç botoksu ya da keratin yaptırabilirsiniz. Ama keratini böyle ısıyla uygulamak değil de daha saç bakımı gibi, botoks uygular gibi yapabilirsiniz. Mesela Brezilya fönünü saçınıza sürersiniz. Sadece fön çekersiniz. Hani üzerine ısı uygulamayın. Çünkü bu ısı uygulandığında da bu tarz ince telli saçlarda e, saç biraz yanabiliyor arkadaşlar. O yüzden sadece saça yükleyerek saçın korunmasını sağlayabilirsin. Yani saçınızın dokusu böyledir. Zamanla doku kaybeden bir yapısı vardır. Ama sizin yapabileceğiniz tek şey saçın daha kötü olmasını azaltmak. Yani uçlarının incelmesini, kırılmasını, kopmasını hatta. Çünkü bu biraz da aslında uçlara doğru incelmek demek saçın bir yerlerden kopup kırılmasına gelir. Onu işte keratinle düzeltebilirsiniz. Nemlendirici şampuanlar, nemlendirici maskeler, kremlerden destek alabilirsiniz. Tabii yani çok fazla enerji harcamak bir şey değil. O yüzden dediğim gibi arada böyle bir 2 ayda bir işte kesimi yaptırıp hemen o uç kısımlarına saçta bir koruyucu bariyer oluşturmak için keratin desteği alabilirsiniz. Bir de sülfatsız şampuan kullanın. Şampuan da maalesef bu tarz saçlarda incelmeye sebep olabiliyor. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Azerbaycan'dan sizi özlüyorum. Müzik okulunda öğretmenim ve kuaför salonum var. Kuaför öğreniyorum. Çok teşekkür ederim hocam demiş. Selamlar. Çok mutlu oldum size fayda sağladığım için. Evet, Azerbaycan'dan da izleyen dostlarımız var. Hepsine selam olsun. Evet, yeni bir yorum.
Çok güzel yazmış. Teşekkür ederim beğendiğin için. Evet, yine yabancı bir yorum var. Hemen buradan çeviriyorum arkadaşlar. Aynı zamanda elimde telefon var. Burada çevirmem daha kolay oluyor yorumları. O yüzden buradan destek alıyorum. Ee, Bir şema görmek isterdim. Çünkü kartuşların sırası kafamı karıştırdı. Sizi tebrik ediyorum. Çok güzel bir çalışma. Çok teşekkür ederim beğendiğiniz için. O zamanlar işte bu videoyu ilk çektiğim zamanlarda maalesef şablon çizmiyordum. Tabii ki yaptığım bütün çalışmaların şablonları var. Onları Instagram'dan ara ara paylaşmaya çalışıyorum. Bu videonun şablonunu o zaman oluşturmadık. Yeni çalışmalarda şablonlar olacak. Oradan destek alabilirsin. Teşekkür ederim. Yani için. Evet. Başka bir yorum. Aynı tekniği peruk başlıklarına da uyguluyor musunuz demiş. E, Detaylı balyaj videosu için. Yok, uygulamıyorum. Genelde zaten canlı modeller üzerinde çalışıyoruz. İşte eğitimlerde olursa bazen bu tarz şablonlar çalışıyoruz ama daha çok canlı saçlarda yapıyorum bu tekniği. Perukta denemedim yani. Başka bir yorum. Bu saça bana yapıp videosunu çekebilirsiniz. Gönüllüyüm demiş. Olur, neden olmasın. Gönüllülere ihtiyacımız var modeller için. Teşekkür ederim. Evet. Yabancı bir yorum var. Hayır tatlım demiş. Ne demek istemiş? Anlamadım. Evet. Ona geçiyoruz. Balyaj e, nasıl yapılır videosundan birkaç yorumu var arda arda. Mükemmel açıklama. Tek sorun şu. Çok net olmasın diye bakır ve altın rengi kullandım değil mi? Yani rengi bırakmak mı? Çok net olmasın diye bakır ve altın rengi kullandım. Şöyle çok beyazımsı olmasın diye, biraz daha sıcak olsun diye bakır ve altın renginden destek aldım. Ama sonuç olarak zaten sıcak bej oluşturmaya çalışmıştım. Bej rengine benziyor bu videodaki yansıma. Evet, bir sonraki yorum yine aynı kişiden ne demiş? E14 nedir? Arkadaşlar bu videolarda sesleri otomatik oluşturuyor. Tek tek yazmıyorum. Birçoğunu düzeltmeye çalışıyorum ama bu tarz yanlış anlaşılmalar oluyor diğer dillere çevirirken. 1'e 4 demek. Yani Türkçe söylediğimizde çok normal geliyor da başka dillerde tabii bunu anlamaları biraz zor olabilir. Yani şöyle diyelim, 10 gram boyaya 40 gram oksidasyon. 1'e 4. Ne demiş ki? Ve tırnak etini kapatsa bile boyanın aynı etkisi gösterdiğini saç kremi uygulamaktan bahsettiniz. Benim için açık değildi. Evet, tamamen çeviri hatası olabilir. Bu tarz şeyler oluyor. Bu videonun yazı yorumunu da düzeltmeye çalışacağım. Yanlış anlaşılmalar oluyor çünkü. Onunla ilgileneceğim. Evet. Bir yorum daha gelmiş. Çikolata balyaj nasıl yapılır videosu için. Elinize sağlık. Berat Bey demiş. Çok teşekkür ederim. Bir yorum daha var. O da saç kesimleriyle ilgili matematik problemi gibi detaylı anlatmışsınız. Ellerinize, emeğinize, anlatmanıza sağlık. Çok güzel kestiniz. Çok teşekkür ederim. Beğenmenize çok sevindim. Bir başka yoruma geçiyorum. Balyaj videosu. Saçıma ne yaptırsam diye gezinirken buraya geldim. Aman Allah'ım, balyaj ne güzel bir şeymiş gibi. Elinize, emeğinize sağlık ama bunu yapacak kişi kendi şehrimde bulamıyorum diye üzgünüm demiş. Umarım kendi şehrinde de böyle yetenekli kuaförler mutlaka vardır. Birini bulursun.
biraz Instagram'dan destek alabilirsin. Hangi şehirde yaşıyorsun bilmiyorum ama mutlaka birileri vardır. Belki de e, olduğun şehri yazarsan şu an izleyeceğin arkadaşlar sana ulaşırlar ya da işte bir şekilde tanışırsınız. Evet, bir sonraki yoruma geçiyorum. Vedat Bey, ten rengi, yüz hatları ile saç rengi uyumu müthiş ayarlıyorsunuz. Tebrik ederim demiş. Çok teşekkür ederim. Evet, esmer tenlilerde, koyu tenlilerde sarıyı oturtmak çok önemli. Çok teşekkür ederim yorumun için. Evet, bir yorum daha var. Merhabalar. Saçıma yoğun paketler şeklinde ombre işlemi yapıldı. Koyu bakır yapmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Yoğun paketler şeklinde ombre işlemi yapıldı. Şimdi bu videonun bu şey galiba kısa bir video yorum yaptığımız. Bu videonun uzun hali var. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü o saçta da e, koyu bir zemin, uçlarında sarılar vardı. Onu bakıra döndürdük. Oradan detaylı destek alabilirsin. Önce sarıları pigmentasyon yapman gerekiyor. Pigmentasyon yaptıktan sonra da eğer saçların dipleri uzamışsa çok fazla yani işte 5 santim uzamışsa orta kısmına dibine değmeden boya yapman gerekiyor. Daha sonra da dibe tekrardan boya sürmen gerekiyor. Uçlarına pigmentasyon yaptığın yerleri de tekrardan boyaman gerekiyor. Biraz karışık gelebilir. Ama videoyu izlediğinde taşlar yerine oturacaktır. Bu şekilde o videoyu izlersen tek renk şeklinde bir bakır elde edebilirsin. Evet. Şimdi bir yorum gelmiş yabancı. Çok güzel efendim. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz. Evet. Başka bir geçiyorum. Merhaba. Saçım açık renk. Evde yapsam tutar mı bu? Şimdi şöyle bu bir balyaj uygulaması arkadaşlar. Paketleme işlemi yapılıp tonlama yapılıyor. Galiba sorduğun şey tonlamayı uygulamaktan bahsediyorsun herhalde. Çünkü tek başına 10-14 ile yaptık sanırım bu saçı. 10-14'ü tek başına sürdüğünde böyle bir sonuç alamazsın. Çünkü biz bunu tonlama olarak uyguladık. Saçına ince ince baby light ışıltılar atıp üzerine bunu uygularsan buna yakın bir renk elde edebilirsin.